1. Maske. 2. Mesafe. 3. Temizlik. Hayatımızın yeni standardı artık bunlar üzerine kurulu. Ve her yerde görüyoruz değil mi? Fark ettiyseniz maske ilk sırada yer alıyor. Bunun sebebi ise virüsün solunum yoluyla bulaşıyor olması. Hal böyle olunca o kadar çok maske çeşidi görüyoruz ki. Peki hayatımıza teslim ettiğimiz bu maskeler bizi ne kadar koruyor? Bu içerikte bizi koruduğunu düşündüğümüz tek kullanımlık maskelerin ne kadar koruyuculu olduğunu, kaliteli olup olmadığını anlamak için herkesin kendisini yapabileceği basit testleri uygulayacağız. Aslında maske alırken en önemli adım kutudan başlar. Artık hepimiz zaruri durumlar dışında kutu kutu maske aldığımız için ilk bakmamız gereken yer kutunun üstü olmalı. Kutunun üstünde C, TSE, ISO belgelerini görüyorsak bilin ki o maske kalitelidir. Bu belgeler alacağımız ürünün yetkili başka bir firma tarafından test edilerek onaylandığının göstergesidir. Peki bir maskenin testini biz nasıl yapacağız? Bunun için farklı kalitede 5 tane maske getirdim. İlk testimiz çok basit. 3 katlı ve telli olması. Bu özelliği sağlamayan maskeleri kesinlikle evinize dahi sokmayın. 3 katmandan oluşan bir maskenin virüs ve bakterilere karşı bariyer oluşturan en önemli kısmı Melt-Blown filtrede denilen orta katmandır. Bu katmanın testine geçmeden önce maskelerimizi ışık testine tabi tutacağız. Bu işlem için noktasal bir ışık kaynağına ihtiyacımız var. Biz bunun için cep telefonunun fenerini kullanacağız. Maskenin birbiri üstüne gelen katmanlarını açarak düz bir zemin haline getiriyoruz. Telefonumuzun ışığını açarak 15-20 santim mesafeye tek kat haline getirdiğimiz maskeyi koyarak ışığa bakıyoruz. Bu elimde tuttuğum maske kalitesiz bir maske. Eğer ışığı bu şekilde noktasal görüyorsak maske yeterli kalınlıkta değildir. Kaliteli bir maske ışığı dağıtması gerekir. Elimde bulunan kaliteli bir maske de deneyeceğim bu işleme. Kaliteli olduğu kulak iplerinden bile belli. Gördüğünüz gibi noktasal bir ışık kaynağı göremiyoruz. Işığın tamamını dağıtmış olduğunu görüyoruz. Bu maskenin kaliteli olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu işlemi 2 numaralı maske için deneyelim. Gördüğünüz gibi nasıl nokta belli oluyor. Bu da yeterli kalınlıkta olmayan bir maske. 3 numaralı maskemiz 2 numaraya göre daha kalın. Daha kaliteli olmasını bekliyorum. Maalesef bu da istediğim sonucu vermedi. Zaten 1-2-3 kalitesiz bir maske. 4 ve 5 kaliteli maskeler. Şu anda kaliteli bir maskeye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece ışığın varlığını anlayabiliyorsunuz. Nereden geldiğini görmüyorsunuz. Diğer bir testimiz ise yırtma testi. Öncelikle maskeyi herhangi bir yerinden kesiyoruz. Ondan sonra bu melt blown denilen orta katmana ulaşıyoruz. Orta katman bu. Ve bunu yırtıyoruz. Bu katman esas işi yapan filtre görevi gören katmandır. Yırttığımızda lif lif oluyor, elyaf gibi ayrılıyorsa o maskenin koruyuculuğu bilin ki düşüktür. Gördüğünüz gibi bu maske lif lif oldu, elyaf gibi ayrıldı. Aynı testi 2 numaralı maske için yapıyoruz. Bu maske ışık testinden kalmıştı. Gördüğünüz gibi 1 ve 2'nin orta katmanları birbirine çok yakın. Yani orta katman testinden de kaldı. 2'nin 1'e göre tek avantajı telinin olması. Ama bu da kalitesiz bir maske. 3 numaralı maske kalın bir maske ancak bu da ışık testinden kalmıştı. Bakalım bu testi geçebilecek mi? Orta katmana ulaştık ve yırtıyoruz. Maalesef bu da orta katmanda çok iyi bir sonuç vermedi. Şimdi 4 numaralı maskemize geldik. Bu kaliteli bir maske. Orta katmandan ise lif lif dağılmadan kağıt gibi yırtılmasını bekliyorum. İşte bu. Bakın dağılmadan kağıt gibi yırtıldı. Bu kaliteli bir maske. Şimdi 5 numaralı maskemizde yapacağız bu işlemi. Bu da kaliteli bir maske. Bakın zaten kaliteli olduğu her halinden belli oluyor. Yırtılması bile zor diğerlerine göre. Sol tarafta 1 numaralı maskeyi, sağ tarafta ise 5 numaralı maskeyi görüyoruz. Aradaki farkı siz de takdir edersiniz sanırım. Son testimiz ise çakmak testi. Bu test tehlikeli olduğundan dolayı mutfak ya da banyoda yapmanız olası bir tehlikenin önüne geçecektir. Bu testteki kahramanımız yine orta katman. Bu sefer de çakmak ile yakacağız. O orta katında başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi arkadaş. Önce ışıkla deldin, sonra kestin, sonra da yırttın. Şimdi de yakacağım diyorsun. Bir kez de işime karışma ya.
Hem orta kat değil orta katman. Neyse biz testimize dönelim. Testi ben mutfakta yapıyorum. Görüyor musunuz nasıl elyaf gibi büzüşüyor? Nasıl eridi? Bu en kalitesizdi. Bu 1 numaralıydı. Şimdi 2 numaraya geçelim. Bu da 1 ile aynı. 3 numaralı maskemizin orta katmana. Bu bildiğiniz yanıyor yani. İşte bu yüzden mutfakta yapın dedim. Kaliteli maskemiz 4 numara. Bakın kaliteli maskenin farkı. Görüyor musunuz? Ne erime var. Ya eriyor ama elyaf gibi erimiyor. Şimdi de 5 numarayı test edelim. Bu yanmıyor bile yani. Yanmakta bile zorlanıyor. Artık siz de kendi kullandığınız maskeleri evinizde rahatlıkla test edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenebilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bu videoyu izlemeye gerek duymayacağınız, Covid'siz, koronasız, virüssüz günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.